Herkese selam. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Bölüm köşkün büyük odasında Sahra ve Yekta'nın konuşması esnasında başlıyor. Yekta Sahra'ya bir kardeşinin olmasının aileye katkı sağlayacağını söylemişti. Yekta'nın o konuşmalarını odada bulunan Orhun duydu. Yekta Orhun'a Sahra'yı merak ediyorsan, o iyi hatta biz onunla sohbet ediyorduk dedi. Yekta Orhun'a Sahra ailesinin büyümesini ve bir kardeşinin olmasını istiyor dedi. Yekta Sahra'ya canı acımıyor çünkü sen çok güçlü birisin dedi. Orhun Sahra'ya kaç yaşında olursan ol canın yandığında söyle dedi. Yekta'nın amacı Sahra'nın güçlü birisi olduğunu Sahra'ya inandırmaktı. Orhun Sahra'ya canının yandığını söylediğin zaman bu sene güçsüz birisi yapmaz dedi. Sahra'nın canı acısa da güçlü görünmeyi seçti ve Orhun'a bir şey söylemedi. Orhun Yekta'yı öfkeli bir şekilde baktıktan sonra oradan ayrıldı. Yekta Sahra'ya bir kardeşinin olmasını sen de istersin değil mi dedi. Hira ise mutfakta Yekta'nın cümlelerini duyunca panikleyip elindeki tabağı yere düşürmüştü. Hira ufak bir panik yaşadıktan sonra Sahra'nın bulunduğu odaya giriş yaptı. Hira endişeli bir şekilde Sahra'nın yanına geldi ve ona endişelenme birazdan tatlını Behiye teyzen getirecek dedi. Hira Yekta'ya konuşalım dedi ve ikili birlikte yatak odasına gittiler. Hira Yekta'ya amacın nedir bu evliliğin gerçek bir evlilik olmayacağını sana daha önceden söylemiştim dedi. Hira Yekta'ya ne geçmişte ne de şimdi sana karşı hiçbir his beklemiyorum beslememde dedi. Hira Yekta'ya Sahra'yı ikna ederek gerçek bir aile kurma isteğini bırak dedi. Hira Yekta'ya böyle yaparak Sahra'yı ümitlendiriyorsun ve onu kandırıyorsundur dedi. Yekta Hira'ya gerçek bir aile olsak ne olur ki dedi. Hira Yekta'ya geçmişte bana yaptığın iyilikleri unutamam ama seninle hiçbir şekilde birliktelik yaşayamam dedi. Yekta Hira'ya sen Orhun'dan nefret ediyordun ben yokken Orhun'a karşı nefretin azalmış dedi. Hira Yekta'ya bana karşı koz olarak sakın Sahra'yı kullanma dedi. Hira Yekta'ya sert uyarılar yaptıktan sonra oradan ayrıldı. Hira Yekta'nın amacının ne olduğunun farkındadır. Yekta içinden konuşarak Hira Orhun'u sevdiği için beni istemiyor dedi. Dakikalar ilerledi. Orhun çalışma odasında huzursuz bir şekilde oturuyordur. Orhan'ın düşüncesi de Yekta'nın Orhun'u kıskandıran cümleleri vardır. O esnada odaya Sahra girdi ve Orhun'a kolunun acıdığını söyledi. Sahra Orhun'a sana canım acımıyor demiştim ama canım acıyor dedi. Orhan Sahra'nın koluna baktı ve kolunun şiştiğini gördü. O esnada Hira odaya endişeli bir şekilde girdi. Orhun Hira'ya Sahra'yı hastaneye götürmemiz gerekiyor dedi. Vakit kaybetmeden odadan çıktılar ve evin koridorunda Yekta ile karşılaştılar. Yekta Orkun'a ne oldu nereye gidiyorsunuz dedi. Orhan Yekta'ya Sahra'nın kolu şişmiş ve canı acıyor onu hastaneye götüreceğiz dedi. Sahra babasına bakarak kolum acıyor dedi. Yekta Orhun'a hastaneye gitmenize gerek yok bir doktor eve çağırın dedi. Orhan Yekta'ya tedavi için hastaneye gidilmesi en uygundur dedi. Yekta Orhun'a o halde ben de hastaneye geleceğim dedi. Orhan Yekta'ya bizimle hastaneye gelemezsin dedi. Yekta Orhun'a karımla kızımı hastaneye götürmeme engel olamazsın dedi. Orhan Yekta'ya Taşkın'ın adamları seni dışarıda görürse sana zarar verir senin dışarı çıkmaman gerekiyor dedi. Orkun vakit kaybetmeden Hira ve Sahra'yı hastaneye götürdü. Hemşireler Sahra için bazı tetkikler yapmaya başladı. Orhun ve Hira hastane koridorunda sohbet etmeye başladılar. Orhun Hira'ya Sahra'nın o bisikletten düşeceği belliydi ona koruyamadım dedi. Hira Orhun'a ben de Sahra'yı koruyamadım halbuki her şey onun içindi dedi. Hira dikkat çekmemek için Yekta'yı korumayı seçti. Hira Orhun'a Yekta'da böyle bir kazanın olmasını istemezdi dedi.
Orhan, Hira'ya verdiğin kararlar büyük hatalara sebep oluyor, ben geçmişte birçok büyük hata yaptım dedi. Orhan, Hira'ya umarım sen verdiğin kararlarla büyük hatalar yapmamışsındır dedi. Hira, Orhun'la geçmişteki olayları konuşmamak için Sahra'nın tetkik yapıldığı odaya girdi. Diğer tarafta ise Tufan isimli adam tarafından Elif kaçırılmıştı. Aziz, Elif için yardıma gelmişti ve Tufan ile bir çatışma yaşamıştı. Neyse ki Aziz'e bir şey olmadı ama Tufan isimli adam kaçtı. Tufan kaçarken telefonunu düşürdü. Aziz, Tufan'ın arkasındaki kişi ya da kişilerin kim olduğunu öğrenmek istiyordur. Aziz, Tufan'ın telefonunu incelemeye başladı fakat bir türlü telefonun şifresini çözemedi. Tufan kaçarken Aziz'in arabasının lastiğini patlattığı için Aziz ve Elif mecburen ormandan yürüyerek kurtulacaklar. Elif, Tufan isimli adamdan kaçarken yere düşmüş ve ayağını incitmişti. Dakikalar geçti, Aziz, Tufan'ın saklandığı depoya ani bir baskın yaptı. Aziz, Tufan'ı sert bir şekilde dövmeye başladı. O esnada Tufan'ın telefonu çaldı ve arayan kişi Ece'dir. Aziz çalan telefonu açtı ve sessizce Ece'yi dinlemeye başladı. Ece telefonda son durum nedir, Aziz Elif'i her yerde arıyor dedi. Aziz telefon görüşmesini bitirdi, Elif'i kaçıran kişinin Ece olduğunu öğrendi. Gün içerisinde Ece'nin tedirgin oluşu Suzan'ın dikkatini çekti ve Ece'ye ne oldu diye sordu. Ece, Suzan'a Elif'i ben kaçırdım çünkü hayatımızdan çıkmasını istedim dedi. Ece, Suzan'a Aziz Elif'e aşık olduğunu Akif amcaya söyledi dedi. Suzan, Aziz'in Elif'e aşık olduğunu öğrenince şaşırdı. Akşam vakti olunca Aziz, Elif ile birlikte eve geldiler. Aziz evde Ece'yi görünce onunla konuşmaya başladı. Aziz, Ece'ye henüz biz birbirimizi iyi tanıyamamışız, bu sebepten dolayı evlilik tarihini erteliyorum dedi. Diğer tarafta ise Sahra'nın tetkikleri yapıldı ve tanısı konuldu. Sahra'nın bileğinde ufak bir çatlak vardır. Sahra, Hira'ya kolum evde çok acıyordu ama acısı azaldı dedi. Orhan, Sahra'ya neden böyle üzgün görünüyorsun dedi. Sahra, Orhun'a babam bana bisikleti sürebileceğimi söylemişti ama ben o bisikleti süremedim dedi. Orhan, Sahra'ya sen çok iyi bir bisiklet kullanıcısısın ama o bisiklet sana büyüktü dedi. Orhun, Sahra'ya büyüdüğün zaman o bisikleti rahatça kullanabilirsin, bu konuda anlaştık mı dedi. Sahra, Orhun'a sarıldı ve anlaştık dedi. Sahra, Orhun'a eğer senin bir kızın olsaydı seni çok severdi dedi. Orhun, Sahra'ya bunu nereden bilebiliyorsun ki dedi. Sahra, Orhun'a ben senin kızın değilim ama seni çok seviyorum dedi. Orhun da Sahra'ya ben de seni çok seviyorum dedi ve ikili birbirlerine sarıldılar. Hira, o dakikalarda suçluluk psikolojisi yaşıyordur. Hira'ya göre baba ve kızı ayırdığı için hata yapıyordur. Dakikalar geçti, Orhun sekreterden ilaç reçetesini alıp Hira ve Sahra'nın yanına geldi. Sahra, Hira'ya kolumdaki çatlak tıpkı bardak çatlaması gibi mi dedi. Orhun, Sahra'ya küçükken benim de kolumda çatlak olmuştu ama artık yok çünkü kemikler kendiliğinden iyileşiyor dedi. Hem Hira hem de Orhun Sahra'ya tıbbi bilgiler verdikten sonra eve gitmek için hazırlandılar. Sahra, Orhun'a hep evdeyiz, bence başka bir yere gitmeliyiz dedi. Diğer tarafta ise Afife ve Yekta büyük odada sohbet ediyorlardır. Afife, Yekta'ya evlilik yıldönümünüzün kutlaması nasıl geçti dedi. Yekta, Afife'ye yıl dönümü kutlaması iyi geçti dedi. Yekta, Afife'ye bu evden çıkamadığım için Orhun, Hira ve kızımı hastaneye götürdü dedi. Afife, Yekta'ya o halde bu evden özgürce çıkmanın bir yolunu bir an önce bulmalısın dedi ve öfkeli bir şekilde oradan ayrıldı. Öte yandan Orhun hastane dönüşü Hira ve Sahra'yı bir parka götürdü. Orhan, Hira'ya endişelenme, adamların park etrafında güvenlik önlemi aldı dedi. Sahra parkta eğlenceli dakikalar geçirmeye başladı. Sahra susayınca Orhun su almak için bir markete gitti. Sahra, Hira'ya keşke Orhun amcanın da bir çocuğu olsaydı onunla oynardık dedi. Sahra, Hira'ya Orhun amca geçmişte bir kadını çok sevmiş ama büyük hatalar yapmış dedi.
Hira Sahra'ya insanların özel hayatını kurcalama dedi. Hira Orhan'ın büyük bir hata yaptığını kabullenen her durumda üzüntü yaşıyordur. Dakikalar geçti, Orhun ve diğerleri köşke giriş yaptılar. Yekta onları görünce Orkun'a durum nedir diye sordu. Orhan Yekta'ya Sahra'nın kolunda çatlak varmış ve müdahale edildi dedi. Hira, Sahra ve Yekta birlikte odaya gittiler. Yekta Sahra'ya ben yokken neler yaptınız dedi. Sahra Yekta'ya doktor kolumu muayene etti, daha sonra Orhun amca bizi parka götürdü dedi. Sahra Yekta'ya parkta çikolata yedik ve çok eğlendik dedi. Yekta bu duruma çok sinirlendi fakat susmayı tercih etti. Akşam vakti oldu. Yekta yatak odasındadır ve öfkeli anlar yaşıyordur. Yekta Orhan'ın gün içerisinde Hira ve kızını hastaneye götürmesinden dolayı çok sinirlidir. Yekta odadan çıktı ve büyük odada duran Hira ve Sahra'nın yanına gitti. Büyük odada yalnız Hira vardır, Sahra ise bir koltukta uyuyakalmıştır. Yekta sinirli bir şekilde Hira'nın yanına gitti, seninle konuşmamız gerekiyor dedi. Yekta Hira'nın kolundan sertçe tuttu ve yatak odasına götürdü. Yekta Hira'ya sen beni ne zannediyorsun dedi. Yekta Hira'ya ben kimim ve senin neyinim dedi. Yekta Hira'ya hastaneye gidiyoruz dedin ama parka gidip Orkun'la eğlenmişsiniz dedi. Hira Yekta'ya ne saçmalıyorsun, çekil önümden dedi. Hira odadan çıkmaya kalkıştı fakat Yekta onu engelledi. Yekta Hira'ya bağırarak bana bunu yapamazsınız dedi. Hira bir kez daha hamle yapıp odadan çıkmaya çalıştı fakat Yekta, Hira'yı sertçe tuttu ve onu itekledi. Hira suratını komodine sert bir şekilde çarptı. Hira aldığı darbe karşısında şoka girmiştir ve ağlamaya başladı.